Merhaba arkadaşlar. İnsan toplumsallığının evrimini araştırmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda geçmiş binlerce yıllık düşünce tarihi içerisinde kök salmış olan insan merkezci en güçlü önyargılardan birisi olan insan toplumsallığının benzersizliğinin ne yönelik dogmayı ele almıştım. Bildiğiniz gibi bu dogma insanı hayvan türleri içerisinde toplumsallığı olan tek tür olarak alıyor. Ve dolayısıyla da konuyu buraya getirip bağladığımız zaman insanın farklılığını açıklamak mümkün olmuyor. Çünkü bu nedeni bilinmeyen, daha doğrusu geçmiş filozofların düşünceleriyle esas olarak insanın beynine, bilincine, aklına, zekasına bağlı olarak açıklanabilen bir özellik haline geliyor ve dolayısıyla da işler karışıyor. Fakat biz bu videolar dizisinde hemen hemen bütün insani özellikler söz konusu olduğunda izlediğimiz yolu izleyerek insan toplumsallığının da geçmiş kendinden önceki hayvan türlerinde nüvelerinin olduğunu, onlardan adım adım geliştiğini ortaya koymaya çalışıyorum. Bir önceki videoda buna ilişkin olarak üreme sistemlerindeki ve buna bağlı olarak yavruların yetiştirilmesindeki farklılıkların nelere dayandığını anlatmaya çalışmıştık. Bu videoda bu konuya devam edeceğiz. Doğumdan sonraki yavruların gelişmişlik özelliklerine göre türleri kabaca ikiye ayırmıştık. Bunların bir kısmını yuva düşkünü, bir kısmını yuva kaçkını türler olarak anlatmıştım. Bu kuşlar söz konusu olduğunda ornitologların yani kuş bilimcilerin yaptıkları bu ayrıma paralel bir biçimde özellikle de gelişmiş memeliler açısından benzer bir ikilemin olduğunu, buna precocial ve altricial söylendiğini, yani bazı türlerde yavruların hemen hemen bir yetişkine yakın bir biçimde olgunlaşarak doğduklarını, ama diğer türlerde ise yavruların gelişmemiş bir biçimde doğduklarını ve uzun bir ebeveyn bakımına muhtaç olduklarından söz etmiştik. Şimdi bu uzun ebeveyn bakımı söz konusu olduğunda da insan türünün diğer hayvan türleri içerisinde en uzun yavru bakım süresine sahip olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla insan türünde bu görülen uzun bakım sürecini insan toplumsallığının temelini oluşturan gelişme olarak anlatmaya çalışmıştım. Sonuç olarak bu özelliğin ortaya çıkmasına ilişkin adımlar olarak insanın atalarının ayağa kalkmasıyla birlikte kadınların doğum yapmasındaki ciddi fiziksel zorluklar nedeniyle ebelik diye bir mesleğin ortaya çıktığını, dolayısıyla insan yavrularının daha doğum aşamasında bile belli bir toplumsallığın ürünü olduğundan söz etmiştik. Çünkü ebeler ve onlara yardımcı olan diğer insanlar olmadığı durumda insan dişileri doğum yapamıyordu. Ama doğumu yapmış olmak sürecin tamamlanması anlamına gelmiyordu. Çünkü doğumu yaptıktan sonra insan dişilerinin, kadınların yavrularına bakmaları tek başına neredeyse olanaksız. Gerçekten öyle, neredeyse olanaksız. Çünkü milyonlarca yıl önceki doğa koşullarında bir kadının sürekli olarak kucağında taşıdığı bir ya da birkaç çocukla birlikte hayatını sürdürmesi, o çocukların yaşamını koruyabilmesi hemen hemen olanaksızdır. Dolayısıyla insan bebeklerinin yetiştirilmesi başlangıçtan itibaren diğer topluluk üyelerine son derece bağımlıdır. Bu diğer topluluk üyelerinin en başında babalar geliyor. Babalığın tek eşliliğin neden ortaya çıktığını, babalığın özellikle de primatların bazı türlerinde görülen çocuk katli, infantisite olaylarını engellemek açısından babalığın çok önemli olduğunu, onun dışında topluluk içerisinde toplumsal dayanışmaya bağlı olarak birey olarak
kadın ve erkeğin tek eşlilik yönde evrilmesinin zorunluluklarından ve bunun açılımından söz etmiştik. Şimdi bu babalık adaptasyonunu tamamlayan bir biçimde nine dedelerin rolünden de söz etmiştik. Nine dedelerin ortaya çıkması doğrudan doğruya kendi üreme başarılarına son vererek kendi çocuklarına yani torunlarına bakarak genetik açıdan kendilerine yakın soyun devamını sağlamak açısından önemli katkılarda bulunduklarını belirtmiştik. Fakat diğer bütün insani özelliklerde olduğu gibi bu özelliğin de kendi başına birdenbire yalnızca insana özgü, insanın yaratımı, insanın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan bir gelişme olmadığından da söz etmiştim. Şimdi bu insanlarda görülen yani babayla birlikte başlayıp nine dede adaptasyonuyla güçlenen giderek diğer topluluk üyelerinin de işin içine katıldığı toplu bebek yavru bakım çabasının evrimsel geçmişine bakacağız. Değişik memeli topluluklar açısından konuya bakıldığında yavrular doğduktan sonra ebeveynlerle yani dişi ve erkek bireylerin bu yavrularla ilişkileri bakımından bazı farklılıklar var. Şimdi ebeveyn bakım türleri olarak ele aldığımızda aslında 4 temel biçim görüyoruz. Şimdi bazı hayvan türlerinde ki bunlar son derece sınırlı paternal care. Paternal care dediğimiz yani baba bakımı söz konusu. Şimdi baba bakımının olduğu türler son derece az. Çünkü baba bakımı erkeklerin yani erkek yetişkinlerin çocuklarla ilişkileri bakımından kadınlarla konumları arasında büyük bir fark var. Daha önce bunu kısaca şöyle anlatmıştık. Bir kere üreme hücreleri yani gametlerin konumu bakımından baktığımızda dişilerin üreme hücreleri yani yumurtaları son derece sayısı az, yetiştirilmesi maliyetli. Bu nedenle dişiler kendi yumurtalarına son derece değer veriyorlar ve onu korumak için daha fazla yatırım yapıyorlar. Ama erkekler genel olarak erkek üreme hücresi dediğimiz spermler son derece bol sayıda ve hızlı biçimde üretilebildiği için artı doğum dediğimiz olay esas olarak dişiler tarafından gerçekleştirildiği ve dişi kendi yavrusunu içgüdüsel olarak sahip çıktığı ve onun kimliğini bildiği için ki aynı durum erkekler için yani erkek bireyler için bu derece net olmadığı için erkeklerin yavrularla ilişkileri son derece sınırlı. Hemen hemen gelişmiş memeli türlerin çoğunda erkeklerin bu yönde bir eğilimleri yok. Bunun bazı istisnaları var. Örneğin gelişmiş memeliler açısından önemli bir istisna gümüş sırtlı dağ gorilleri. Bu gümüş sırtlı dağ gorilleri aslında yavrulara bakma bakımından ayrı bir örnek oluşturuyorlar. Şimdi bazı hayvan türlerinde erkeklerin bakımının ortaya çıkmasına ilişkin biyologların kendi aralarında tartıştıkları bazı teoriler var. Bu teorilerden bazıları işte bu tür bir eğilimle birlikte erkeklerin dişilerle ilgili ilişkilerinde belli bir avantaj sağlamaya çalıştıklarını ya da kendi yavrularına kendileri bakarak böylelikle eş bulma sorununda bir avantaj elde ettikleri ve benzeri. Bu tür değişik görüşler var ama dediğim gibi bunlar biyologların tartıştıkları ve bizim için ayrıntı konular. Dolayısıyla bunu hızlıca geçiyorum. Şimdi ebeveyn bakım türlerinden ikincisi genel olarak memeli türler arasında gördüğümüz en yaygın biçim. Yani
maternal care, yani işte anne bakımı dediğimiz olay. Bildiğiniz gibi memelilerin çoğunda yavruların bakımı tamamen annelere, yani dişilere aittir. Dişiler çiftleşmeden sonra yavrularını doğurduktan sonra o yavrunun bakımıyla esas olarak bu dişiler ilgilenir. Yani bu anne bakımı aslında sadece memelilerde değil, sosyal böceklerde, kuşlarda, bazı sürüngenlerde yaygın biçimde görülen bir durum. Dolayısıyla ikinci ebeveyn bakım türü olarak anne bakımından söz edebiliyoruz. Artı daha önceki bir önceki videoda anlatmaya çalıştığım gibi özellikle bazı kuş türlerinde daha çok görülmekle birlikte bazı memeli türlerinde de görülen bipaternal care dediğimiz, yani dişi ve erkeğin birlikte yavrulara baktıkları bakım türü var. Bunun da değişik örneklerinden geçmişte söz etmiştik. Yani imparator penguenlerinden başlayarak değişik kuş türlerinde, bazı primat türlerinde falan bu bakım var. İkili bakımın görüldüğü türler genellikle eşeysel seçilimin belirgin bir biçimde ortaya çıkmadığı ve görünür olmadığı türler oluyor. Eşeysel seçilim dediğimiz, yani cinsler arasındaki belirgin farklılıklara dayalı olarak gelişen bir bakım türü ve çiftleşme sistemi değil de esas olarak dişi ve erkeğin birlikte yavru bakımına katıldıkları bir durum oluyor. Bu da genellikle çevre koşulları onların zorladığı koşullarda olabiliyor. Örneğin diyelim imparator penguenlerinde bu koşullanma kutupların zorlu koşulları olabiliyor. Ya da buna benzer biçimde başka bir zorlayıcı etmenlerle birlikte dişi ve erkek bir araya gelerek yavrulara bakma gereği hissediyor. Ve bu da üçüncü bir tür oluyor. Şimdi dördüncü bir tür olarak da özellikle de kooperatif üreme ya da daha doğrusu işbirlikçi üreme sistemi dediğimiz sistemin sonucu olarak gündeme gelen alloparental bakım, yani alloparental care denilen Türkçesi pek yaygınlaşmadığı ve bilinmediği için de ben bu kelimenin, bu kavramın nereden geldiğini birkaç kelimeyle anlatmak durumundayım. Şimdi aslında allo Latince bir kelime ve yabancı, diğer, başkası anlamına geliyor. Hatta bu kelimeyi örneğin bizim çok yaygın bildiğimiz Alman kelimesinin içinde de görebiliyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Almanlar kendilerine Alman demezler. Hatta Cermen bile demezler. İngilizler örneğin Almanlara Germany derler ama onlar kendilerine Deutschland derler ülkelerine. Yani kardeşler ülkesi anlamına gelir. Bir dönem belli Cermen kabilelerinin oluşturduğu bir üst birliğe Fransızlar ve çevre bölgedeki Fransızlar Alman diyorlar. Yani işte başka insan, diğerleri, öteki insanlar ya da ötekiler gibi bir anlamı var. İşte burada geçen bu allo kelimesi, alloparental bakımdaki allo bu. Yani diğeri, başkası. Parental care dediğim bakım türünde yer alan kelimenin kökeninde yer alan allo, Latince'de diğer, başkası anlamına geliyor. Parental ise bildiğiniz gibi anne baba, yani ebeveyn demek. Dolayısıyla alloparental başkalarının bakımı demek. Şimdi bu bazı yayınlarda ve bazı yazarların tercihine göre allo ordering, allo maternal
gibi başka isimlerde de kullanılabiliyor. Fakat bütün bunlarla söylenmek istenen şu: yavrular onları doğuran annenin dışındaki topluluk bireyleri tarafından, bu ister erkek birey olabilir, ister yeni doğan bebeğin bir önceki kuşaktan ablaları olabilir, teyzeleri olabilir, onların anneanneleri olabilir. Yani kısacası doğuran dişi bireyin dışındaki topluluk üyelerinin çocuğun bakımına, yetiştirilmesine ve korunmasına doğrudan katıldıkları bir ebeveyn bakım türü oluyor. Dolayısıyla bu tür aslında bildiğiniz gibi esas olarak insanlar da bu türe giriyor. Daha önce precocial ve altricial türlerden söz ettiğimde insan türünün de esas olarak altricial türlere girdiğini, yani ne demekti altricial tür? Yavrunun gelişmemiş bir biçimde doğması, uzun bir bakım sürecine muhtaç olması, olgunlaşma süresinin geç olması ve ebeveyn yatırımının çok fazla olmasıyla kendini belli eden bir sistemdi. Dolayısıyla insan türü buna giriyor. Bazı biyologlar insan türündeki bu özelliği ikincil altricial dedikleri için bu konuyu kısaca anlatma gereği hissettim. Şimdi konuyu daha fazla dağıtmadan bu alloparental bakımın nasıl ortaya çıktığını, neden ortaya çıktığını ve bu alloparental bakımın özelliklerini kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi alloparental bakım esas olarak bazı böcek türlerinde, kuşlarda ve bazı memelilerde görülebilen bir özellik. Bu bakım türünün ortaya çıkması esas olarak kooperatif üreme sistemi dediğimiz, yani işbirlikçi üreme sisteminin bir sonucu. Şimdi bazı türler neden işbirlikçi üreme sistemine geçmek durumunda kalıyorlar? Buna ilişkin değişik çalışmalar var. Bu değişik çalışmalar özellikle çevrede bulunan zorlu koşulların, kuraklığın, aşırı sıcakların ya da aşırı soğukların buna neden olduğunu, yani bu çevresel zorlu koşulların bireyleri, belli türlerdeki bireyleri yavru bakımından işbirliği yapmaya yönelttiğini söylüyor. Şimdi bizim yanıtını aramamız gereken sorulardan birisi bu alloparental bakıma katılan farklı bireylerin bunu neden yaptıklarıdır. Şimdi bu konuda da bilim insanları arasında tartışmalar sürüyor. Yani bu konuda değişik teoriler var. Bu konudaki tartışmalar ve ortaya sürülen teoriler oldukça farklı. Bunların ayrıntılarına girmek buradaki bizim araştırmamız bakımından gereksiz. Fakat yine de bir fikir vermesi açısından bazı teorilerden kısaca ve özet olarak söz etmem gerek. Şimdi bir teoriye göre alloparental bakıma diğer topluluk üyelerinin katılmaları aslında pratik bazı yararlar açısından da onlar açısından olumlu bir şey. Yani örneğin dişi kardeşler açısından baktığımızda bu bakıma katılarak kendilerini bir tür annelik görevine hazırlama ve bir tür staj görme durumu gibi anlatılıyor. Dolayısıyla buradan bu bakım işine katılan bireyler kendileri açısından bir yarar sağlamış oluyorlar. Bir başka yararcı teori, anneliği öğrenme bakımından kendilerini hazırlamaya yönelik teorinin yanı sıra bir başka teori akraba seçilimi. Bu daha önce de söz etmiştim. Akraba seçiliminde kendi yakın akrabalarına yardımcı olmak aslında kendi soyunun devamı açısından bir yarar sağlayacağını öngörüyor ve dolayısıyla bu nedenle bu
bebek bakımına yavru bakımına yavrunun annesi olmayanların da katılabileceğine yönelik ikinci bir açıklama olarak akraba seçiliminden söz ediliyor. Fakat bu akraba seçilimi olayının aslında bütün türlerde aynı biçimde görülmüyor. Görülmediği için yalnızca bu akraba seçilimi teorisiyle bütün bu alloparental bakımı açıklamak pek olası değil. Bu konuyla ilişkin üçüncü bir açıklama ittifak teorisi. Bu ittifak teorisinde bu bakıma katılan bireylerin yavruların bakımı sayesinde diğer topluluk üyeleriyle ilişkilerini güçlendirdiklerini ve bu şekliyle de avcıların saldırılarına karşı kendilerini koruma bakımından bir avantaj elde etmeye çalıştıklarını söylüyor. Kuşkusuz buna ilişkin belli veriler, belli türlerde var. Fakat bütün bu alloparental bakıma ilişkin bütün örneklerde bu ittifak teorisiyle açıklamak da pek kolay değil. Alloparental bakıma ilişkin yan ürün hipotezi, üreme uygunluğu hipotezi gibi başka hipotezler de var. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu konuların ayrıntıları ve bu konularla ilgili tartışmalar bizi o kadar ilgilendirmiyor. Dolayısıyla bu konuları daha hızlı biçimde geçiyorum. Şimdi bizim konumuz açısından burada önemli olan, yani insan türünde gördüğümüz annelerin tek başlarına çocuk bakımının üzerinden kalkamadıkları durumlara alternatif olarak diğer topluluk üyelerinin etkin bir biçimde çocukların korunması, beslenmesi bakımına katılmış olmaları yalnızca insan türünde görülen benzersiz bir özellik değil. Yani bunu vurgulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla insanlarda gözüken bu özelliğin öncülü olarak değişik hayvan türlerinde alloparental bakım özellikleri kendini ortaya koymuştur. Şimdi buna ilişkin bilim insanlarının yaptıkları çok sayıda çalışma var. Bununla ilgili belli veriler de var. Yani diğer türlerle karşılaştırma açısından da belli. Şimdi alloparental bakım esas olarak şu koşullarda ortaya çıkıyor. Yani işbirlikçi üreme sistemine bağlı olarak ortaya çıktığını söylemiştim. Ne oluyor? Birinci, yavru geç olgunlaştığı ve ona bakım için çok fazla zaman ve enerji harcanması gerektiği için kendi başına kaldığında dişilerin doğum aralıkları olağanüstü artmaya başlıyor ve dolayısıyla da bu da türün üremesi açısından sınırlamalar getiriyor. Şimdi daha önceki videolarda anlatmıştım. Örneğin bir şempanzenin yeni bir yavru yapması yaklaşık 5-6 yılını alıyor. Bu sayı orangutanlarda 9 yılı kadar buluyor. Yani orangutan dişileri 9 yıldan önce yeni bir yavru doğurmuyorlar. Dolayısıyla üreme hızları son derece düşük. Şimdi alloparental bakım ortaya çıktığı zaman insanlarda daha uzun süre çocuklara bakmak zorunda olmalarına rağmen doğumlar arası sıklık azalıyor. Şimdi bu çok çarpıcı bir durum. Diğer insana yakın türlerle bir karşılaştırma yapıldığında yaklaşık olarak şu değerlere ulaşılmış. Örneğin insan dişileri, geçmiş insan türleri söz konusu olduğunda, yani Neolitik devrimden sonraki giderek hızlanan gelişmelerden önceki uzun evrimsel süreçte ortalama insanın hominin ataları ve homo cinslerinde ilişkin yapılan çalışmalar ortalama olarak dişilerin doğum aralıklarının 3 yıl ve ömürleri boyunca kadın dişilerin çocuk sayılarının da ortalama 6 değer olarak ortaya çıkıyor. Şimdi
Bu değerleri şempanzeler açısından baktığımızda şempanzelerde doğum aralığı 5,5 yıl, doğum sayısı yani ortalama üretilen yavru sayısı ise 2,2. Bu durum goriller açısından üreme, iki yavru arasındaki üreme sıklığı 4 yıl, ortalama yavru sayısı da orangutanlarda ise biraz önce söylediğim gibi üreme sıklığı 9 yılı ve çocuk sayısı da 2'nin altında. Yani şimdi bu aslında bize neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Yani alloparental bakım özellikle gelişmiş memelilerde ve insana yakın primat türlerde son derece belirgin bir durum. Son derece belirgin bir durum ama insan üreme sistemi ve ebeveyn yatırımı ve çocuk bakımı açısından baktığımızda insan türündeki durum diğer türlerden hızlı bir şekilde farklılaşmaya başlıyor. Zaten insan toplumsallığının diğer türlerden böylesine farklı olması insanın diğer türlerden farklı olmasının biyolojik genetik temelini oluşturuyor. Şimdi bu videolarda aslında bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Dolayısıyla bu konuların ayrıntılarına girmemizin nedeni sonuçta insan toplumsallığının ve ona bağlı olarak insan dilinin gelişmesinin kökenlerinin buralarda yatıyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar bize şunu gösteriyor. İnsanın ataları diğer yakın primat türlerinde olduğu gibi yavrularla ilişkileri bakımından belli alloparental bakım işlerini sürdürmekle birlikte paleontologların ve diğer bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar yaklaşık 2 milyon yıl önce başlayan Homo cinsiyle birlikte insanlardaki bu alloparental bakım özelliğinin giderek diğer türlerden ayrışmaya başladığı ve insanlardaki insan dişilerinin doğum sıklıklarının giderek azaldığı ve buna bağlı olarak da çocuk üretme kapasitelerin ve ortalamalarının yükseldiğini ortaya koyuyor. Yani bu süreç en azından Homo cinsinden önce başlamış olmakla birlikte Homo cinsinin görülmesiyle birlikte 2 milyon yıl önce giderek çok daha belirgin ve öne çıkan bir özellik durumuna geldi. Yoksa bütün diğer memeli türlerinde olduğu gibi geçmiş insan türlerinde de kuşkusuz dişiler zorlu koşullarda bebeklerine bakım olanağı olmadığı zaman ister istemez onlar çocukları terk etmek zorunda kalıyor, ölüme bırakıyorlardı yani. Bu insanlığın geçmişinde olmamış bir şey değil. Çünkü bir önceki videoda da anlatmaya çalıştığım gibi yani gerek bebek ölümü gerek yaşlıların ölümüyle ilgili değişik insan türlerinde bu tür olayların olduğu ve bunların izinin günümüz toplumlarına kadar efsanelerde, halk öykülerinde, değişik mitolojik anlatılarda etkisini sürdürdüğünü daha önce söylemiştik. Alloparental bakımın yalnızca bebeklerin bakımına, beslenmesine, korunmasına yönelik bir olay olmanın ötesinde evrimsel olarak başka adaptasyonlara ve yararlara da yol açtığı konusunda ciddi çalışmalar var. Örneğin alloparental bakımın bir bileşeni olarak hatta günümüzde bile yaygın bir biçimde belli toplumlarda etkisini sürdüren örneğin süt annelik diye bir olgu var biliyorsunuz. Bu süt annelik ki geçmiş toplumlarda çok daha etkili ve yaygın bir uygulamaydı. Şimdi süt anneliği sadece annenin bulunmadığı koşullarda bebeğin beslenmesine yönelik bir girişim olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü sütün
bebeğin bağışıklık sistemi açısından taşıdığı önemi düşündüğünüzde, yani bebeğin kendi annesinin dışında başka bireylerden süt alması, onun bağışıklık sisteminin gelişmesi, bir takım özellikler bakımından da büyük avantajlar sağlıyor. Yani buna yönelik çalışmalar da var. Yani allo anne dediğimiz, yani bebeğin kendi annesi olmayan, öz annesi olmayan diğer dişi bireylerin onu emzirmelerinin evrimsel olarak bebeğe sağladığı başka yararlar da var. Dolayısıyla allo parental bakımı yalnızca koruma, yardımcı olma, besleme ve bakım olarak düşünmemek gerekiyor. Tabii bu durumu yalnızca bebeğin sağladığı yararlar açısından düşünmemek gerekiyor. Çünkü yapılan değişik çalışmalar aslında bebekleri emziren kadınlar bakımından da çok olumlu ve yararlı etkilerinin olabildiğini gösteriyor. Nasıl oluyor bu? Bunun olmasının nedeni de şu: şimdi bebek kadının memesini emdiği zaman kadının memesi de uyarılıyor ve bu sırada kadın değişik hormonlar salgılamaya başlıyor. Yani emziren kadın yalnızca bebeğe süt sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda kendi vücudunda da bir takım değişiklikler oluyor. Bu farklı hormonlardan, örneğin hemen aklıma gelen bir tanesi prolaktin diye bir hormon var. Bu prolaktin hormonu çok önemli bir hormon. Aynı zamanda kadının doğurganlığına ilişkin belli etkileri de olabiliyor. Yani emziren bir kadın aynı zamanda yani yumurta üretme faaliyetinde bir gecikmeye neden olabiliyor. Artı prolaktinin sağladığı çok olumlu bazı yararlar var bünyeye. Onlardan da bu şekliyle yararlanmış oluyor. Dolayısıyla bu dişilerin kendi doğurmadıkları çocukları emzirmeleri hem doğurdukları bebek açısından olumlu bir takım sonuçlara yol açıyor, hem de kendileri açısından. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum: İnsan toplumsallığının giderek diğer topluluk üyelerinin birbirlerine olan muhtaçlıkları ve yardımlarını artırmaları açısından da son derece önemli bir özellik. Bu durum aslında başka bir takım çalışmalar bebeklerin bakımı ve bebeklerin emzirilmesi ya da onlarla yakın ilişkide bulunmanın parazitlerle mücadele bakımından hem bebeklere hem onlara bakanlara bir takım yararlar sağladığını da ortaya koyuyor. Konulara ilişkin çok değişik çalışmalar da var. Örneğin hijyen ve eski dostlar hipotezi diye biyolojide ortaya atılmış değişik bir kuram, değişik bir teori de var. Bu teoriye göre örneğin bebeklerin emzirilmesi ve bebek bakımıyla ilgili yoğun çabalar aslında bir kolonizasyon sürecine yol açıyor ve bu kolonizasyon süreci sonucunda da grup içindeki değişik parazitlere karşı bağışıklığın kazanılması, artı özellikle de beslenme sisteminde, özellikle de bağırsaklardaki belli bir mikrobiyomun değişerek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından olumlu bir takım çıkarımların da olduğu söyleniyor. Yani bu konular oldukça ayrıntılı bir biçimde günümüzde biyologlar tarafından araştırılıp inceleniyor. Ama bizim açımızdan burada sorun şuraya gelip dayanıyor. Demek ki alloparental bakım dediğimiz olay yalnızca birilerine basitçe yardımı olarak ele alınmamalı. Bu aynı zamanda topluluğun daha büyük bir organik bütün haline gelebilmesinde önemli çıkarımları ve sonuçları olan bir gelişmeye yol açıyor. Dolayısıyla bu açıdan da bu alloparental bakımı dikkatli biçimde ele almak ve bunun sonuçlarını göz önünde tutmak zorundayız. Yani konuya biraz daha ayrıntılı bir biçimde baktığımızda aslında bebeklerin alloparental bakım sayesinde diğer topluluk üyeleri tarafından
gözetim altında bulundurulmaları, bakılmaları ve beslenmeleri, her şeyle ilgilenilmesi aslında bebeklerin gelişmeleri ve öğrenmeleri gereken toplumsal gelenek ve görenekleri kavramaları açısından, yani kısacası bebeklerin bilişsel kapasiteleri ve yeteneklerinin gelişmesi açısından da son derece önemli. Yani yalnızca kendi annesinin bakıp büyüttüğü bir bireyi düşünelim. Örneğin bir ayı yavrusunu düşünelim. Onun bütün hayatı annesinin yönlendiriciliğinde ve annesinden öğrendikleriyle sınırlı. Oysa ki insan bebekleri kendi annelerinin dışında çok farklı bireylerden, yani dede, nine, teyze, abla, diğer topluluk üyeleri, hepsinden bir şeyler öğrenerek onlarla farklı ilişkilere girdiği için bebeklikten itibaren genel bilişsel kapasitesi, ufku, ilişkileri, her şeyleri çok daha farklı biçimde gelişiyor. Şimdi kolaycılıkla bu söylediklerinden herhalde şeyin ipuçlarını yakalamış olmanız gerekiyor. Yani insan dilinin kökenlerini araştırırken insan toplumsallığına bu kadar önem vermemin esas olarak çıkış noktalarından birisi de bu. Yani şöyle düşünün, bir pandayı düşünün, bir puma, bir ayı yavrusu ya da ne bileyim bir keçi de olabilir, bir kedi de olabilir, bir köpek de olabilir. O doğduğu andan itibaren çevresiyle kurduğu ilişkiler, en yakın olan annesi bile olsa onunla ilişki süresi sınırlıdır. 3 aydır, 5 aydır. Bazı türlerde 1 yıldır, 2 yıldır. Ondan sonrası bütün yaşamı tek başına geçiyor. Oysa ki insan bireylerinin başkalarıyla ilişkileri o kadar yoğun, o kadar karmaşık ve iç içe ki bir insan yavrusu, bir bebek doğduğu andan 15-16 yaşına gelene kadar topluluk içerisindeki onlarla bireyle çok farklı, çok karmaşık, çok değişik ilişkiler içerisine giriyor. Şimdi bu kadar karmaşık ve zengin ilişkiler içine girmiş olmak onu zihinsel olarak konuşma açısından belli temelleri sağlamasını olanaklı kılıyor. Bu şimdi çok büyük bir ayrıcalık ve önemli bir konu. Şimdi daha sonra insan dilinin nasıl evrimleştiğini, bugünkü haline nasıl geldiğini ele alırken bu konuları ayrıntılı bir biçimde ele alacağız. Fakat bu videoda bizim esas amacımız bu ayrıntılara girmek değil. Esas amacımız insan konuşmasını, insan dilini olanaklı kılan insan toplumsallığının nerelerden uç verdiğini, nerelerden gelişerek bugünkü biçimine geldiğini, bunun boşlukta birdenbire insan türüyle birlikte ortaya çıkan insan türünün benzersiz üst bilişsel faaliyetlerinin, yani bilincinin, ahlakının, vicdanının, kendini başkalarının yerine koymanın, kendisi ve varlığının farkında olmanın, özbenliğin, yani kısacası değişik üst bilişsel faaliyetlerin bir sonucu olarak insan toplumsallığının bu derece gelişmiş ve farklı bir biçim aldığını düşünenler kuşkusuz yanılıyorlar. Yani bu yanılgı geçmiş filozoflar açısından, yani evrim teorisi ortaya çıkıp bugünkü kapsayıcılığına ulaşana kadar belli bilgiler ortada olmadığı için geçmiş düşünürleri, bilim insanlarını, filozofları bu açıdan hoş görebiliriz. Yani onlar evrim teorisinin sonuçlarını bilemedikleri için bu konuları ayrıntılı ve zengin bir biçimde ele almamış olabilirler. Ama evrim teorisi ortaya çıktıktan, Darwin'den sonraki gelişmeler, genetik ve diğer bilim alanlarındaki gelişmeler buna eklendikten ve insan bilişsel faaliyetleri, insan zihni, bunun oluşumu, genetik yapımız, genetiğin ayrıntıları ortaya çıktıktan sonra geçmiş binlerce yılda ortaya çıkmış bazı felsefi dogmalara ve inançlara körü körüne bağlı kalarak gelişmeleri hala onlara dayalı bir biçimde açıklamaya çalışmak, işte bu
sıkıntılı. Yani geçmiş binlerce yılda gelişmiş değişik felsefi görüşlerin insan merkezci olmaları son derece doğaldı. Bu açıdan büyük filozofları ne yeriyoruz ne de onları mahkum etmeye çalışıyoruz. O dönemin koşullarında böyle düşünmelerini anlaşılır nedenleri vardı ama evrim teorisi ortaya çıktıktan aradan yüzlerce yıl geçip bu teorinin bilimsel değeri tartışmasız biçimde ortaya çıktıktan sonra hala geçmiş bazı dogmalara bağlı kalmak işte bu kabul edilmez bir şey. Dolayısıyla bu videolarda esas olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Kısaca toparlarsak bu videoda insan toplumsallığının hayvan üreme sistemleri ve çocuk bakım stratejilerinden nasıl evrildiğine ilişkin gelişmeleri kabaca anlatmaya çalıştım. Yani insan toplumsallığı diğer bütün insani özelliklerde olduğu gibi birdenbire gökten zembille inmedi. Birdenbire insan türünün benzersiz üst bilişsel faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkmadı. Onun geçmişi diğer hayvan türlerinde ta sosyal böceklerden başlayarak sürüngenlerde, kuşlarda, memelilerde, gelişmiş memelilerde, primatlarda görülen bir takım üreme ve bakım sistemlerinin gelişmesiyle ortaya çıktı. Şimdi bu değişik bakım sistemleri ve üreme sistemlerinin ortaya çıkması her tür açısından farklı koşullarda evrimleşmiş olabiliyor. Yani burada o türlerin içinde bulundukları doğal çevre, o çevrede bulunan kaynaklar, bu kaynaklara ulaşma çabaları, o türleri tehdit eden avcı türlerin varlığı, avcı türlerin avlanma stratejileri ve geliştirdikleri yöntemler. Yani kısacası çok bilinmeyenli ve çok değişik etmenlerin karmaşık bir bileşkesi olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu konuları bütün türleri kapsayacak biçimde ve dolayısıyla bu türlerden çıkan sonuçları da insana doğru düz bir hatta uzatarak neden-sonuç ilişkileriyle basitçe açıklayabileceğimiz bir durum değil. Her türün geliştirdiği bakım ve yetiştirme koşullarını türün içinde bulunduğu koşullar içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu açılardan baktığımızda insan toplumsallığı geçmişini insanın ilk atalarından itibaren gelişmeye başlayan ve süreç içerisinde değişerek, dönüşerek bugünkü biçimine geldiğini unutmamamız gerekiyor. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.